Diyelim ki ben bu kalıp üzerinde kalıbımı değiştirmek istiyorum. Fitimi değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Yani ben bu modelde bu penyede edit yapmak istiyorum. Daha dar yapmak istiyorum. Daha geniş yapmak istiyorum. Ya da omuzunu düşürmek istiyorum. Kol boyunu kısaltmak istiyorum. Ne yapmak istiyorsanız Clio işte de çok rahat bir şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Sadece el alışkanlığı istiyor. Şimdi ben çizgiler üzerinde modelimi biraz daraltacağım. Edit yapmayı göreceğiz birlikte. Şu an transform kısmındayız. Kalıp kısmında olduğumuz için kalıp taşıma gördüğünüz gibi. Oradayken sadece kalıp seçebiliyorum. O yüzden ben çizgi aracına geçmem gerekiyor. Edit patterni. Yapmak istediğim işlemler neler benim? Şu anda ben modeli biraz daraltmak istediğim için hem önü hem arkanın yanını daraltmak istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Şöyle arkadaşlar. Sol klikle basılı tutup gördüğünüz gibi bir çerçeve oluşturdum. Seçtim. Işıklandı. Birazcık uzaklaştırdım tekerleğimle. Shift'e bastım çünkü aynı anda arkayı da seçmek istiyorum. Çerçeve oluşturdum. Arkadaşlar Clio HD'de birden fazla çizgi, nokta, kalıp seçmek istiyorsanız her zaman Shift'e basmanız lazım. Şimdi Shift'e basarak seçtim. Bunu ben daraltabilirim artık. Çizgin üzerindeyken seçtiğim için bakın hepsi sarı oldu. Sarı renkteler şu anda. Çizgin üzerindeyken uzaklarında olmayacak yani üzerindeyken tutuyorum. Gördünüz mü? Küçültüyor ya da büyüme. Bunu ben nasıl yapacağım? Ölçü vereceğim ya da düz bir şekilde gitmesini sağlayacağım. Bunu ben düz bir şekilde gitmesini istiyorsam Shift'e basıyorum. Şöyle biraz yakınlaştırayım arkadaşlar. Daha net görelim. Bakın düz bir hatta gitmesini istiyorsam gördüğünüz gibi Shift'e bastım. Bu değer girişi yapmak istiyorsanız arkadaşlar şu an basılı tutuluyor. Hem Shift'imde hem de sol kliğimle. Değer girişi için arkadaşlar sola basıyorum. Sola bastığınız zaman değer girişi olur. Şimdi bakıyorum benim ileri geri hamlemde burada 4.9 yazıyor. Aynı şekilde burada da 4.9 yazıyor. Ama ben o kadar yapmak istemiyorum. Diyorum ki 1.8 olsun diyorum. Okey dedim. Bakın burada da avatarın üstünde hemen belli oldu. Şu an tabii mavi okta olmadığı için komple giydirmedi. Ama şu anda çektiğim işlem gözüküyor buradan gördüğünüz gibi. Hemen çeviriyorum geri. Başka ne yapmak istiyorum? Biraz omuzlarını da daraltmak istiyorum arkadaşlar. Ne yapmam gerekiyor? Bunu farklı bir işlem yapacağız. Omuza geldim. Sağ tıkladım. Bakın burada arkadaşlar Change Length var. Yani uzunluğu değiştir. Bastım buna. Benim omuzumun uzunluğu 9.7'ymiş. Bakın şurada oku buraya doğru gösteriyor. Yani buraya doğru. Yani şunu ben 8 santim yapmak istediğim zaman yakadan kısaltır. Ya da 11 santim yaptım diyelim. Yakadan uzatır. Ama ben burada direction yani yönünü değiştirmek istiyorum. Çünkü şu kısımdan yapmak istiyorum. Evet tıkladım. End dedim. Yani sondan yap dedim. Gördünüz mü? Buradan yaptı. Ya da both. Her ikisinden ortalama yap. 0.65 0.65 yaptı. Ben bunu end'den yani sondan yapmak istiyorum. Benim 9.7 idi. Ben bunu 8 santim yapmak istiyorum. Bakın 1.7 diyor küçülttünüz diyor çizgiye. Okey dedim. Şimdi geliyorum. Arka omuzda yapacağım. Sağ tıkladım. Dedim change length dedim. Yani uzunluğu değiştir dedim. 8 dedim. Bakın doğru yerden yaptı. Buradaki dediğim gibi farklı oklarda farklı yönlerde yapıyorsa buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Okey dedim. Bakın burada değiştirdiğim, küçülttüğüm belli oluyor. Şimdi haliyle ben bunu küçülttüğüm için bedeni ne yapacağım? Kol tepe yüksekliğini de ileri geri yapmam lazım. Şuradaki boşluğu yani kolla tamamlamam gerekiyor arkadaşlar. Kalıp tekniği olarak. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi noktaya geliyorum. Tuttum. Basılı tutuyorum arkadaşlar. Aynı yanları yaptığım gibi görüyor musunuz? Basılı tutuyorum. Şöyle böyle istediğiniz gibi hareket ettiriyorsunuz. Ama ben bunu düz gitmesini istiyorum. Yine shift'e basıyorum. Shift düz gitmesini sağlar düzlemde. Değer girişi için şu an sol kliğimde shift'te de elim basılı tutulu şu anda. Sol kliğe bastım değer girişine. Bakın burada ne kadar hareket ettirmek istiyorsun diyor. 5.35 burada yazıyor. Hayır ben bunu 1.7 yazıyorum. Çünkü 1.7 omuzdan girdim.
Evet. X tarafımızda 0. Yani şurası ileri geri oynamıyor arkadaşlar. Şöyle böyle gitmiyor. Sadece boyuna gidiyor. Tam istediğim gibi. Okey dedim. Gördünüz mü? Burası da dolmuş oldu. Tabi bu işlemi yaptım. Bir de bakacağım benim kollarım birbirini tutuyor mu? Birazcık da kavis düzenlemesi yapmam gerekiyor. Buralarda çökmeler mevcut oldu. Öncelikle kavis düzenlemesi yapalım. Sonra kol yuvalarımız birbirini ne kadar karşılıyor onu check edelim arkadaşlar. Şimdi ben kavis düzenlemesi yapmak istiyorum. Biraz şuraları güzelce doldurmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Edit paternde yapacağım ama edit paternin altındaki sekmelerde yapacağım. Çünkü edit patern gördüğünüz gibi çizgiyi seçiyor ve bölünmüş olan noktayı seçiyor. Ama bu kavisin oluşturan ara noktalar var. Onları göreceğim olan ikona girmem lazım. Edit paternin tam altında böyle küçük bir kutucuk var, görüyor musunuz? Basılı tuttum edit paterne. Bakın şurada diğer sekmeler var. Edit Curve Point. Kısa yolda V'ymiş. Bastım. Gördünüz mü? Gizlenmiş olan noktalarım ortaya çıktı şu anda. Tabi burada çok fazla nokta var. Çünkü bunların hepsini tek tek hareket ettirmek gerçekten işkence oluyor. O yüzden ben belli kısım noktaları siliyorum. Daha rahat işlem yapabilmek için. Şöyle yapacağım. Silme işlemi nasıl yapıyoruz? Birazcık yavaşladı. Evet. Bunu ben noktaya tıklamıştım ya. Şöyle tarıyorum arkadaşlar. Sol klimle. Şöyle baştan göstereyim. Sol klimle basılı tutuyorum. Tarama işlemi her zaman böyle oluyor Clio'da. Taradım. Bıraktım. Bakın hep sarı oldu bu noktalar. Yani seçtim bu noktaları. Ne yapacağım? Delete yapacağım. Delete yaptım. Şu noktayı da tuttum. Sol klimle hareket ettiriyorum. Görüyor musunuz? Bakın şuralarda da varmış. Yine tarayıp bunları da siliyorum. Delete diyorum. Daha güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde geliyorum. Diğer kısımda tarıyorum, siliyorum. Tarıyorum. Delete diyorum yani. Şuraya bir nokta ekledim. Hareketlendirmek için. Şöyle kavisimi düzenledim. Gördüğünüz gibi daha güzel bir dikiş oldu. Yani kol çizgisi oluştu. Şimdi benim bu düzenleme işlemi bittiği için bundan çıkmam gerekiyor. Edit paterne geri geleceğim. Nasıl yapacağım? Basılı tutuyorum yani tekrar. Edit pattern dedim. Kısa yolda Z arkadaşlar. Z'ye de basabilirsiniz. Şimdi bunu yaptım. Ben birazcık da pazuyu da daraltmak istiyorum. Çünkü bedenim dar olduğu için birazcık da pazum da kolum da daralması gerekiyor. Paralel bir şekilde daraltacağım. Kolla birlikte. Kol ağzıyla pazuyu. Tarıyorum arkadaşlar. Edit paterndeyim. Yani şöyle de yaparsınız. Çizgiye bastınız diyelim. Şöyle yaptınız. Bakın görüyor musunuz? Sıkıntı oluyor arkadaşlar. Tarayıp yaparsanız noktalar da seçiliyor. Çünkü sadece çizgi değil. Taradım. Sol kliğimle basılı tutarak ileri geri yapıyorum. Shift'e bastım düzgün gitmesi için. Sol klikle değer girişine girdim. Bir cm daraltıyorum. Aynı şekilde diğer kısmı da sol klimle basılı tutuyorum arkadaşlar. Seçtim. Çizgi seçildi, gördüğünüz gibi sarı ışıklandı. Tutuyorum. İleri geri yapıyorum, görüyor musunuz? Shift'e basılı tutarsam düz bir şekilde ileri geri yapar. Sol klimle de değer girişi yapıyorum. 1 santim yazdım. Ona da aynı şekilde. Şimdi kol yuvalarımızın birbirini ne kadar karşıladığına bakacağım. Onu nasıl bakacağım? Biz bunları diktiğimiz için dikimlerini karşıladığını yine dikiş kısmından bakacağız arkadaşlar. Edit Saving'den. Edit Saving'e geldim. Ne demiştim? Edit yapabilmek için, düzenleme yapabilmek için öncelikle bir dikişe ihtiyacım var. Şimdi dikişlerimizin hepsi olduğu için artık Edit Saving kullanabiliriz. Geliyorum. Şöyle bir bastım. Gördünüz mü? Şöyle bir birbirini gösterdi. Çıtlarını, her şeyini gösterdi. Bakın tam mouse'uma bakın. Hem de burada da yazıyor ölçüleri. Bu kavisin ölçü 23.7'ymiş. Kolunda yuvası 23.76'ymış. Tam mouse'umun olduğu kısmında da ikisi yazıyor ve ikisinin arasındaki fark 0.006. Yani neredeyse aynılar. Hiçbir fark yok. Şimdi geliyorum arkam için. Bastım çizgime. Şimdi bunu göreceğim. İkisinin arasında mouse'uma baktığım zaman 1.39 santim fark varmış. Hangisi daha büyük? 26, 24. Yani 1.4 arka kolumuz daha büyükmüş.
Bu çok bu problem değil. Hani yapmak isterseniz yine de tabii yaparsınız. Şöyle yaparsanız ne yapabiliriz? Hafiften edit patterne geldim. Noktama geldim. Tabii çok hafif nüanslarla oynayın. Çok fazla oynamayın. Yoksa kolda dönmeler yapar. Hafif. Çünkü ön kolumuzda bir sıkıntı olmadığı için, sıfır olduğu için birazcık dengede tutacağım. Bakın şöyle ileri geri yapıyorum. Görüyor musunuz? Shift'e basılı tutuyorum. Sol klikle, sağ klikle pardon, değer girişi yapıyorum. Dediğim gibi çok hafif nüanslar yapmak istiyorum. 0.2. Fazlasını yaparsanız arkadaşlar kolda dönmeler olur. Çok hafif nüanslar oynayabiliriz. Okey dedim. Biraz onu yaptım. Baktım şimdi. Edit seviyeye geri geldim. Bakın azaldı biraz. 1.39'du. Bununki de birazcık arttı. Dengeye tutmak için. Şimdi ya da ne yapabilirim? Arkadaşlar pazuyu birazcık daha daraltabilirim. Çünkü müsaitliği de var. Ya da kol tepe yüksekliğimi oynarım. Bakıyorum öncelikle benim pazum müsait mi? Pazumun ölçüsünü kontrol edeceğim arkadaşlar. Pazumun ölçüsünü nasıl kontrol edeyim? Bir çizgi oluşturmam lazım. Çizgi oluşturmak için de arkadaşlar geliyorum burada. Şurada interler yazıyor gördüğünüz gibi. Basılı tutuyorum. Gördüğünüz gibi şu seçenek var. İnterler. G'ymiş kısa yolu da. Bastım. Şimdi bunda ilk başlangıç çizginiz için bir nokta seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Nereden başlayacağım? Bir kere bastım. Şu anda hareket halinde. Şurayı birleştireceğim. Ama birleştirdiğimiz hatta çift tıklamam lazım. Yoksa diyelim ki çift tıklamadım. Bir tıkladım. Gördünüz mü? Devam ediyor. Ctrl Z ile geri aldım. Geliyorum bir defa tıkladım başlangıcıma. Diğeri için ise çift tıkladım. Şu anda bitirmiş oldu. Gördüğünüz gibi. Edit paterne geri geliyorum. Ölçüsüne bakacağım. Ölçüsüne nasıl bakacağım? Edit paterndeyim. Çizginin üstüne geldim. Bir kere tıkladım. Bakın gördüğünüz gibi gösterdi. Ne diyor? Neredeyse 30 santim. Yani yarıda 15 santim bir ölçüsü var pazumuzun. Dar bir model olduğu için daraltabilirim arkadaşlar. Geldim bu çizgiyi siliyorum, artık işim bitti. Üzerine geldim edit paterndeyken delete dedim. Şimdi alacağım. Pazumu birazcık daha daraltacağım. Noktaya tıkladım bir kere. Tuttum. Sol kliğimle hareket ediyorum basılı tutarak. Shift'e basıyorum düz gitmesi için. Sol klikle değer giriş yapacağım. Ben bunu 0.5 daha daraltmak istiyorum pazusunu. Okey dedim. Diğer noktaya geldim. Sol kliğimle basılı tutuyorum. İleri geri yapıyorum. Shift'te de düz için shift'e basıyorum. Sol klikle değer girişi yapıyorum. Geliyorum, buna da 0.5 dedim. Okey dedim. Şimdi geliyorum. Dikişimi kontrol ediyorum tekrardan. 1 santim olmuş. Yeterli. Şimdi başka nerelerde edit yapmak istiyorum, ona bakacağız. Bakıyorum ben buna. Kol boyu birazcık uzun dedim bunu. Birazcık da kolunu kısaltmak istiyorum. Edit paterndeyim. Yine sol kliğimle bir kere basılı tutuyorum. Seçtim kol ağzımı. Sarı oldu gördüğünüz gibi. Tutuyorum sol kliğimle. Basılı tutuyorum. Shift'le de düz gitmesini sağlamaya çalışıyorum. Evet. Sol klikle değer girişi. Kaç yapmak istiyorum kısaltmak için? 2,5 santim yazdım. Okey dedim. Bakın gördüğünüz gibi hemen burada da işlem uyguladı. Tamam dedim. Birazcık da şuraları da, yani iç kolu da dağıtmak istiyorum. Kavis vermek istiyorum içeri doğru. Şimdi bakıyorum bunun acaba aynı buradaki gibi, kol evlerindeki gibi ara noktaları var mı? Edit paterne basılı tutuyorum. Edit curve diyorum. Bakın varmış arkadaşlar. Bunu ne yapayım? Ben hepsini silmek istiyorum. Tekrar işlem uygulamak istiyorum çünkü. Solla basılı tutup çerçeveyle ara noktaların hepsini seçtim. Delete dedim. Geldim edit paterne basılı tuttum. Geri geldim. Ben buraların iç kolunu tam ortasına bölük atmak istiyorum. Bunun için de şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Çizgiye geldim, tıkladım. Sağ tıkladım. Burada slip var. Böl yani. Tıkladım ona. Gördüğünüz gibi bakın burada değerler girdi. Line 1 diyor, line 2 diyor. 20-45. Burası. 24-22. Yani benim
alelade koyduğum noktanın santim değerini gösteriyor. 24-22. Ben tam ortasını istediğim için uniform diyorum arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Uniform slip demek tam ortasından böl demek. Ya da diyelim ki yine ben tekrar buraya geldim. Diyelim ki ben burada bir değer girmek istiyorum. 15 dedim. Gördünüz mü? Bu şekilde de atabiliyorsunuz. Şu an uniform diyorum. Yani tam ortasında. Aynı işlemi diğer çizgiye de yapıyorum. Geldim üstüne sağ tıkladım. Slip dedim. Uniform yani orta dedim. OK dedim. Şimdi ne yapacağım? Ben bunu birazcık içeri doğru çekeceğim. Yani daraltacağım dirseğini. Geliyorum, noktayı seçiyorum. Sol klikle tutuyorum. Değer girişi için. 1 santim, hatta 1.2 içeri girdim. Daralttım. Aynı işlemi geldim. Diğer tarafa yaptım. 1.2. OK dedim. Gördüğünüz gibi çizgiler böyle çok keskin arkadaşlar. Çünkü arada hiçbir nokta yok. Ara noktası olması için dümdüz ve burası da bölük. Ben bunu hızlı bir şekilde kavislendirmek istiyorum. Araya nokta atmadan kavislendirmek istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Çizgiyi birleştirerek yaparım arkadaşlar. Kloiş'te çizgiyi birleştirdiğiniz zaman otomatikman kavisli hale getirir. Şöyle yapacağım. Edit paterndeyim hala. Sol kliğimle bir çerçeve oluşturuyorum basılı tutarak. İki noktayı birlikte seçmiş oldum. Nokta üzerindeyken geldim mouse'umu sağ tıkladım. Convert to curve point dedim. Yani kavisli point'e çevir dedim. Dönüştür dedim. Gördünüz mü? Hem çizgiyi birleştirdi, bölüğümü birleştirdi, iki çizgiyi birleştirdi, hem de çok da güzel bir kavis oluşturdu arkadaşlar. Burayı şimdi tamamladım. Diyelim ki ben aynı işlemi, yani belimi de buradaki gibi daraltmak istiyorum. Zaten bir bölüğüm var ve belimin çizgisi de belli. Edit paterndeyim hala, çünkü noktada işlem yapıyorum ya da çizgide işlem yapıyorum. Geliyorum. Seçiyorum. Tarayarak da seçebilirsiniz ya da basılı tuttuğunuz böyle tutarak da seçebilirsiniz. Görüyor musunuz? İstediğiniz gibi böyle mouse'unuza sol kliğinize basılı tutarak ileri geri yapabilirsiniz. Ben şöyle shift'e basılı tutuyorum. Çünkü yerim oynamasını istiyorum. Sol klik, sağ klikle de değer girişine girdim. Dedim ki 1 santim belim daha dar olsun. Tabii aynı işlemi arkada da yapmak istiyorum. Geldim noktama tuttum. Sol kliğimle basılı tuttum. Shift'e bastım düz gitsin diye. Sol klikte değer girişi. 1 santim yazdım. OK dedim. Şimdi işlemlerimi uyguladım. Şimdi ne yapalım? Bunu giydirelim. Hemen okuma geliyorum aktive edebilmek için. Mavi okuma bastım. Şu an giydiriyor arkadaşlar. Boşlukları kapatmaya çalışıyor. Şöyle birazcık da kendinizde elinizde de ayarlayabilirsiniz. Bakın şurada mouse'umun imlecik gördüğünüz gibi böyle el işareti. Şöyle solla. Sol klimle böyle kumaşı böyle üstünüzü düzeltirmiş gibi düşünün. Şöyle çekerek kumaşı ön yüze çıkmasını sağlamaya çalışıyorum. Birazcık daha yapmak istiyor. Daralttım çünkü kalıbı. Aynı şekilde böyle sol klimle böyle çekiştiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Mavi oktan çıkıyorum. Şu an giydirdi. Bakın daha dar döndürüyorum kalıbımı. Sol kliğe yavaşça basıyorum. Ya da sağ tıklarım, beklerim, arkayı görürüm. Gördüğünüz gibi bakın buralarda etler dışarıda olmuşlar. Avatar garment birbirine karışmış. Yine isterseniz bir çekiştirelim kumaşımızı, garmentımızı. Şöyle çekiştiriyorum arkadaşlar sol kliğimle. Şurayı da çekiştiriyorum. Yakınlaştırın biraz. Tekerlekle. Evet, oldu. Gördüğünüz gibi daha dar bir model haline getirdik. Sağ tıkladım, front dedim. Yakınlaştırıyorum tekerlekle kendime doğru. Tekerleğe basılı tutup da böyle ekranı aşağı indiriyorum. Diyelim ki ben bu modeli daralttım. Aynı zamanda bu yakasında bir ribana, yaka bandı eklemek istiyorum.
Yani ekstra bir parçaya ihtiyacım var arkadaşlar. Bunu nasıl yapabilirim? Öncelikle bir dikdörtgen oluşturmam gerekiyor. Clio HD'de dikdörtgen aracı bakın arkadaşlar burada. Burada da rectangle yazar. S, kısa yolda S'dir. Bastım. Boşlukta solla bir kere bastım. Hemen bana bir pencere oluşturdu, çıkardı. Eni ve boyu diyor. Kaç santim istiyorsun? Şimdi ben bundan önce tabi biraz acele davrandım. Önce yaka çevresini ölçmem gerekiyor. Çıktım bundan, kapattım. Edit paterne geliyorum. Yakanın önüne bastım bir kere. 15-64 diyor. İkisini birlikte toplamak istiyorum ben. Önle arkayı toplamak istiyorum. Hemen Shift'e bastım. Birden fazla bir şey seçmek istiyorsanız arkadaşlar her zaman Shift'e basmanız gerekiyor Clio HD'de. Shift'e elim basılı. Sol kliğimle arkaya da bastım. Mouse'unuza bakın arkadaşlar. İki çizginin toplamını verir. 26.44'müş yakanın yarısı. Tabii ben birazcık daha yaka bandımda dar çalışmak istiyorum arkadaşlar. Ben bunu 24 santim yapacağım. Gerekirse birazcık daha daraltır ya da genişletiriz. Ne yapacağım? Tekrar dediğim gibi bir dikdörtgene geri geliyorum. Bastım. Boşlukta bir kere bastım. Pencere oluştu. Elim kaç diyor. Dedim 24 yapacağım dedim. Yüksekliğimi de 2 santim yapmak istiyorum. Tabii siz arttırabilirsiniz de. Okey dedim. Dikdörtgenimi oluşturdu. Şu an dikdörtgen aracımda olduğum için nereye bassam dikdörtgen oluşturmaya çalışır arkadaşlar. O yüzden ikonla işiniz bittiyse çıkın, başka bir ikona girin. Edit paterne geri geldim, bastım. Şu an sarı olduğu için yani şu an kalıp seçili. O yüzden boşlukta bir kere bastım sol tıkla. Şimdi bu tabii ki de yakanın yarısı olduğu için ben bunu kumaş katı açmam gerekiyor. Ve ön ve arkada yaptığım gibi simetrik olarak width saving'li yapmak istiyorum. Çizgiye bir kere tıkladım. Sağ tıkladım. Unfold Symmetric Editing with Saving dedim. Yaka bandımı oluşturdum. Şimdi ne yapacağım? O yaka bandımı şurada arkadaşlar şu anda. Buna bir yer belirlemem lazım. Yine aynı yerimize gidiyoruz. Avatar Display'e geliyorum. Basıyorum buna. Aktive ediyorum. Gördünüz mü? Yuvarlaklarım yine oluştu. Yakınlaştırıyorum. Tekerlekle. Transform'a geliyorum. Kalıbı seçmek istiyorum çünkü. Bakın şuradaki yuvarlığa doğru bıraktım. Şöyle çeviriyorum ekranımı. Sol tıka basılı tutarak yavaşça. Şu anda mavilerle yuvarlaktan yerleşim yeriyle işim bitti. O yüzden onların görünürlüğünü kapatacağım. Tekrar geri geliyorum. Kapatıyorum görünürlüğünü. Şimdi gördüğünüz gibi arka ortada dikiş yaptım. Siz yana yapmak isterseniz, nasıl yapmak isterseniz oraya göre yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Mavi yuvarlaklara takip ederseniz yerleştirme yerinizi görürsünüz. Şimdi yakayı dikeceğim bedene. Hemen geliyorum segmente. Segment dikişe. Öncelikle yakanın kendi ortasını dikeceğim. Yakınlaştırayım bir. Bakın çıtlarımızı takip ediyoruz yine. Bakın yukarıda başlattım çünkü bastım bir kere sol klikle bu şekilde yapmıyorum. Aşağı doğru değil. Şöyle çıtımda yine yukarıdan başladığım için çıtımda yukarıdan yapıyorum. Bıraktım. Şimdi geleceğim yakaları takmaya. Tekrar geliyorum segmente. Şöyle bir şuradan avatar üzerinden de tutabilirim arkadaşlar. Bak görüyor musunuz? Buraya tuttuğum zaman mavi oluyor ya da burada. Demek ki bu yaka bu yaka arkadaşlar. Yani burası. Geliyorum. Çıtımı görüyor musunuz? Ön ortaya doğru yaptım. Çıtım bu tarafta. Bastım bir kere. Şimdi burada şöyle bir şey var dikişte. Ben bir çizgiyi iki çizgiye dikeceğim. Bunu nasıl yapabilirim? Bakın şu anda sadece hareket ediyorum. Basmıyorum. Tam önümde şu anda gördüğünüz gibi. Şu anda avatarda da doğru yerde dikilmiş gözüküyor ama arkam eksik. Bir çizgiyi iki çizgiye dikmek istiyorsanız arkadaşlar shift'e basmanız gerekiyor. Şu anda hiçbir şeye basmadım. Sadece mouse'um hareket etti. Çıtımın yerini belirledim. Basmadan önce shift'e basıyorum. Bakın gördünüz mü? Rengi yeşil oldu. Şimdi bastım solla. Şimdi bunu bastım ya arkadaşlar. Benden ikinci çizgiyi istiyor. Bunu da seçiyorum ama ne yapıyorum? Arkadaşlar
dikim mantığı. Şöyle birazcık çevireyim avatarımı. Birazcık daha çevireyim tam net görmeniz için. Yakaya geliyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bu şekilde çıtım buradan başlattım. Çünkü ön ortadan başladım. Bu şekilde gidiyorum. Tam tersi çıtımızı yaparsanız yani arka orta doğru yaparsanız gördüğünüz gibi avatarda çapraz oluyor. O yüzden çıtımın yerini değiştirdim. Şu an shift'imi elinden de kaldırmıyorum bu arada. Çünkü daha basmadım. Şimdi sol kliğe bastım. Shift'ten de kaldırdım. Çünkü artık gerek kalmadı. Şöyle yavaşça çeviriyorum. Sol kliğe basarak. Gördüğünüz gibi. Dikimem doğru. Transform'a kalıp taşıma aracına geri geliyorum. Bunu aktive edelim arkadaşlar. Oka basıyorum. Boşluk tuşuna da basabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yakayı taktım arkadaşlar. Diyelim ki yakayı birazcık daha daraltmak istiyorsanız yani şu kısmın üst kısmını yakınlaştırayım hemen. Şöyle birazcık da ekranı çevireyim. Görüyor musunuz? Diyelim ki üst yakayı daraltmak istiyorum. Kalıp kısmını üst kısmına gelirim edit paterndeyken. Noktayı bir kere tıkladım. Sol klikle ileri geri yapıyorum. Sağ klikle değer girişi diyorum. 1.25 dedim. Okey dedim. Hemen oku basıyorum. Aktive ediyorum. Gördünüz mü? Yakayı da bu şekilde de daraltabilirsiniz. Bugünlük bu dersimiz buraya kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.